Dünyanın en iyi 9 numarası. Çok güzel. Gelmiş geçmiş en iyi 9 numarayı arıyoruz. Ama biz burada 16 adayı eşleştireceğiz. Eksikler, gedikler vesaire bunları da sizin desteğinizi Fikirleri istiyoruz. açığız. Ya dünyanın en iyi 9 numaraları da eğer bizi izliyorlarsa çok alıngan olmasınlar. Kim Tamam. istemez Lewandowski buradan? Valla ben Lewandowski Bence olsam Fenomen Ronaldo'yu kimse istemez. Bunu Boks yani. içleri babanları Ya sen o de zaman- biliyorsun. o zaman Şimdi Haaland konuşturma Norveç milli beni. takımının Boks Avrupa içleri şampiyonu babanları yapacak. gözünü Adam seveyim katılamıyor yapma. şampiyonaya. Yeni Açık YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben Müjdat Muratoğlu, Gökhan Aptik ve Özkan Öztürk'le birlikte yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Öncelikle hepimiz hoş bulduk diyelim. Hoş Gökhan, bulduk. Özkan. Sana göre bana göre diyeceğiz. Çok keyifli konularımız var. Bu konular içerisinde adaylarımız var. Bu adayları birbiriyle eşleştireceğiz. Oylayacağız. 3 kişiyiz. 2 oy alan minimum eşleşmeyi kazanacak ve bu eşleşmelerin, bu oylamanın sonucunda da bir şampiyon belirleyeceğiz. Kura çekimleriyle eşleşmeleri belirleyeceğiz ama her şeyden önce Yeni Açık ailesi bizi çok sıcak karşıladı. Hepsine Kesinlikle. teşekkürlerimizi iletelim. Gökhan, Özkan, çok keyifli bir proje olacak gibi gözüküyor. Ne güzel açılış yaptı değil mi ya? Mükemmel. Yüksek Sanki ilk perdeler. bölüm Abi bu değilmiş açılışları gibi. seviyorsun ya. Gökhan, Yeni Sev açık, olayın açılış. yeni açık, yeni heyecan, yeni program. Hepimiz çok heyecanlıyız. Zaten hep içimizde olan bir şeydi. Bu aklımızda olan bir şeydi. Sonunda gerçekleştiriyoruz. Ya normal hayatta da bunu hep yaşadığımız için aslında değil mi? Sürekli bir sana göre bana göre. Kesinlikle. Sürekli bir tartışma, sürekli bir birbirlerimizin fikirleri üzerinde karşıt fikir geliştirme bizim için çok yeni olmayan bir durum. Onu programda ekran önüne Hayatımız bu. yansıtacağız. Çok keyifli geçeceğini düşünüyoruz. O zaman ilk kuramızı çekelim. Önce konumuzu belirleyeceğiz. Konularımız, hani şöyle bir örnek vermek gerekirse neler? İşte dünyanın en iyi futbolcusu, adaylarımız var. İşte dünyanın en iyi savunma ikilileri gelmiş geçmiş. Dünyanın en iyi gelmiş geçmiş Yani. 9 numarası gibi çok ilgi çekici başlıklarımız var. Yani bunlar tabii bizim listelerimiz. Burada da hani sana göre bana göre işte tam olarak bu. Sizin de farklı adaylarınız olabilir. Bunları da yorumlara bekliyoruz açıkçası. Tabii. Şu isim olabilirdi veya siz bunu seçtiniz ama bu da olabilirdi gibi sizin de katılımınızı rica ediyoruz. Burada çünkü Gökhan'la Özkan'ın yani böyle çok tartışmalı kararlar vereceğini bildiğimiz için lütfen yorumlarda Kendisinin siz de kararları hep katılın. doğru olacağı için kendisi çünkü biliyorsunuz Şimdi bu burada- Kendisini hemen konularda sıyırdı. bir numara. Hemen Aykırı sıyırdı. dikkat çekmek için burada enteresan tercihler olacak. O zaman ilk olarak bir Laflara bak. branşımızı seçelim. İlk Evet, konumuzu evet. seçelim. O önemli. Sonra da adayları Neyle seçeceğiz. başlayacağız? Önemli. Sevgili Burak'tan rica edeyim, ben de markette olarak. Güveniyorsunuz herhalde bana, değil mi? Arkadaşlar Sıkıntı yani yok. kura çekmem konusunda Çek bir bakalım. ilk program konumuz. Eyvah eyvah. Bakalım. Çok büyük bir heyecanla. Evet. Ne abi? Dünyanın en iyi 9 numarası. Çok güzel. Gelmiş geçmiş en iyi 9 numarayı arıyoruz. Burada biraz hani adaylar konusunda bizim izlediğimiz dönemler söz konusu. Yani yoksa erken dönemde çok büyük İnanılmaz isimler Futbolcular var. var. Daha Burada da bence- çok eklenebilik isim var Bence da. oraya da zaten çok yorum gelecek. Tabii. Kesinlikle, Neden bu evet. isim yok diye Tabii, listede. tabii. Ama biz burada 16 adayı eşleştireceğiz. Eksikler, gedikler vesaire bunları da sizin desteğinizi Fikirleri istiyoruz. açığız. Ya Fikirleri dünyanın açığız. en iyi 9 numaraları da eğer bizi izliyorlarsa çok alıngan olmasınlar. Aynen. Yani tamam hepiniz seviyoruz ama Ya burada şimdi Di Stefano'lar, Puşkaşlar, tabii, tabii. işte. Metin Oktaylar vesaire, hani Kesinlikle. biraz güncel dönemi aldık. Sevgili Burak şimdi adaylarımızı bana teslim ediyor. Yine kurayı çek bakalım. Müjdat. Çok keyifliymiş ya bu kura Güzel, çekme değil mi? işi. Sıcak kağıt, soğuk kağıt. ekranda gelecek zaten. Evet, ekrana tüm adaylar Eşleşmeler. gelecek. Gökhan, sen bir istiyorsan adaylarımızı say. Ondan Fenomen sonra- Ronaldo, Marco van Basten, Davor Şuker, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Wayne Rooney, Andriy Shevchenko, Romario, Filippo Inzaghi, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Miroslav Klose, Raul, Roberto Baggio, Zlatan, George Weah. Zaten Mükemmel. herkesi Muazzam yazmışız. Muazzam bir 16 kişilik ekip. Yani şu isimler bile başlı başına Heyecanlandın heyecanlandırıyor. Özkan. Çok net. Bu bizim listemiz. Bu listeyi şimdi bir hani tenis draw'u gibi düşünün. İkili ikili eşleştireceğiz. Kazananlar bir bracket şeklinde Ya da NBA ilerleyecek. Ya da NBA gibi, NBA playoff'lar düşünelim. gibi. Evet, NBA Yani playoff'ları Eliye gibi. eliye devam edeceğiz. eli eliye devam edeceğiz. Oylama yapacağız. 3 oyun minimum ikisini kazanan eşleşmeyi geçecek. Bu program hep sen çekiyorsun galiba, öyle bir özelliği Bu var. programda O ben sevdi ya, yapsın. Şimdi biraz bende liderlik Üzülmesin. ruhu var ya sizde. Tabii, Gerçi tabii, Gökhan tabii. Aslan burcudur o konuda. Biz de koçuz yani. Rahat ol. Ben de yay. Muazzam bir üçlü ha. Koç, yay, aslan, bak şeydir. Toprak grubu. Tamam. Tamam hadi abi, çek sen çek. Ve Lewandowski. Robert Lewandowski. Heyecana bak. Hemen Kimle yazalım eşleşiyor abi, Gökhan? hemen Not Kim al. yazalım. istemez Lewandowski buradan?
Valla ben Lewandowski Bence olsam Fenomen Ronaldo'yu kimse istemez. Onu kimse istemez de. Tebrik ediyorum Gökhan. ya, Onu gerçekten. kimse Ya istemez. cevap verdin ben de. Ama şu an bakıyorum da şimdi takım oynadıkları geldikleri Haaland hani İstemez mi? Ha şey yani gibi. Bundesliga. Alef Selef. Evet. Çek bakalım. Oo, Kim? sert Wow. beşleşme. Andriy Shevchenko. Eyvah. Ne yaptın ya? Roberto Baggio. Of efsane. Oo, Kim? Davor Şuker. Müjdat sen her futbolcuya o diyeceksin. Ama Öyle hepsi oldu. o yani. Burada kan gövdeyi götürür ben sana Roberto diyeyim. Baggio, Davor Şuker ne ya? Bak penaltı çekilseler berabere biter. Miroslav Ondan dedim Klose. zaten. Klose. Kloze'ye baksana. Oo, Didier Drogba. Wow. Kloze Drogba. Değişik. Şimdi değişik eşleşmenin bir eşleşme tarafı oldu. ve ikinci tarafı olarak belirleyelim. Şimdi sen 4 çekiyorsun sol Evet. tarafı sonra sağ Sağ taraf. Şu tarafa an geçeceğiz. 3 eşleşme belli. Devam edelim. Evet. Zlatan İbrahimovic, İşte. Hadi. Romario. Tamam ben şimdi okuyorum sol taraf. Bunlardan biri finale çıkacak. Evet. Lewandowski, Shevchenko ile eşleşti. Roberto Baggio, Davor Şuker'le, Klose, Drogba ile, Zlatan İbrahimovic ile Romario ile. Leva, Shevchenko galibi, Baggio, Şuker. Klose, Drogba galibi de Zlatan'la Romario Bravo galibiyle. Gökhan. Ya senin Benim de UEFA'da çalışman lazım ya. şu ana Gerçekten. kadar, Yanlış yerde. şu ana kadar şöyle FIFA'nın bir falan gelişme olmadı. yani şu ana kadar Gökhan Apti'yi keşfetmemesi. Ama sen bunu 10 sene önce söyledin. 20 sene önce söyledim. 20 sene mi? Tanıdığımdan beri söylüyorum. 20 sene önce söyledi. 20 senedir teklifi yok. Dünya futbolunun kaybı. Ne yapalım? Sağ tarafa geçtik. İşte Feno Geldi mi? R9. Ronaldo. Rakibi kim? Talihsiz. Oo, George Weah. Wow. Devlet başkanı. Yolları kolay Milano'dan geçmiş iki isim. Vay be. Gene ince gördün Özkan. Marco van Basten. İşte estetik. Sağ taraf çok kırıcı geçti ha. Sen Evet, ne evet. diyorsun oğlum? Oo, Raul. Bir şey söyleyeceğim. Sağ taraf ne böyle ya? Bunları nasıl? Sağ Yani tarafta insan var ya. kıyamaz. Samuel Eto'o. Üçümüz de Eto'nun golünü anlatmışızdır. Evet, Anlattık. anlattık. Eto'yla ikimizin fotoğrafı var. Senin yok galiba. Ben Evet. CIP'de Eto'o ile kuru yemiş yedim ya. Allah Hayır. Allah. Ya Fotoğraf çektirdin abi. mi? Tamam abi paylaşımımız var yani. Kuru yemiş yedim diyor. Wayne Rooney. Ama hiç Eto'o gibi değildi biliyor musun? O kadar mütevazıydı ki. Zaten en büyük En son özelliği. Eto'yu ben gördüm Ya ben Milano'da. daha çok Eto'o gibiydim. Gerçekten çok mütevazı. Filippo Inzaghi. Erling Haaland. Oo. Fenomen Ronaldo, George Weah, Van Basten, Raul. Bunlardan biri turu eşleşecek birbiriyle. Eto'o, Rooney, Inzaghi, Haaland. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Hadi Lewandowski, bakalım. Shevchenko ile başlıyoruz. Az yorum yaparak, seçerek devam ediyoruz. Abi Özkan'ın Lewandowski, dediği Ben- doğru kıyamıyorum Shevchenko. ya. İnsan kıyamaz ya. Çok Bak zor. bunun şimdi aklındakini söyleyeyim mi? Lewandowski diyecek, Shevchenko'ya kıyamıyor. Doğru Ben- mu? Lewandowski diyorum, Shevchenko'ya kıyamıyorum ya. Bilmiyorum gördün ya. mü? Abi Robert Ben- Lewandowski bir dakika abi şimdi. Lewandowski'nin kariyeri Bundesliga'da geçmedim abi ağırlıklı. Son döneminde işte Barcelona'ya. Andriy Evet. Shevchenko'nun futbol oynadığı dönem Serie A, Şampiyonlar Ligi. Hangisi daha sert bir döneme maruz kaldı? Bunu düşünmeye çalışıyorum. Çok daha büyük golcülerle yarışan Andriy Shevchenko, benim tercihim Shevchenko'dan yana. Çok büyük rekorlar kırdığı için ve buna yaklaşan çok fazla futbolcu olma ihtimali yüksek olmadığından dolayı Lewandowski diyorum. Maalesef ben de Lewandowski'yi seçmek durumunda kalıyorum. Andriy Shevchenko'ya saygım çok büyük ama Lewandowski'nin de kırdığı rakamları göz ardı edemiyorum. Devamlılığı göz ardı edemiyorum. Kalp ağrısıyla Robert Benim Lewandowski tercihim diyorum. Shevchenko oldu ama Ben bu maalesef adam- eleniyor 2'ye 1. Ben Ben- eminim izleyicilerimizden Yok. Özkan'a oy veren çok olacaktır. Olacaktır kesin. Bizi eleştiren de çok olacaktır ama Yok Pedri'nin, Gavi'nin, Ferran Torres'in, Rafinha'nın, Felix'in Lewandowski'ye biraz daha top getirmesi gerekiyor Barcelona'da. Abi bir de 2 sene sonra olsa Shevchenko'ya dönebilirdim şu ben de. olur muydu? Shevchenko Bayern'de, Dortmund'da oynasa Gerd Müller'in kırılamaz denen rekorunu kırar mıydı? Tabii işte bunlar hep Bilemezsin sorulabilir. ki bunu. Bunlar hep sana sorulabilir. göre bana göre yani. O İşte zaman bunlar hep sana göre bana sorulabilir göre. ama- O zaman Lewandowski Özkan. Shevchenko'nun oynadığı şartlar, o zamanki sosyal medya zaten yoktu, YouTube yoktu, çok şey yoktu, zeminler daha ağırdı. YouTube'la ne alakası var? Hayır, şimdi şöyle bir şey. Günümüzde Shevchenko'nun oynadığını düşünsene. Abi? Döndürmeyin Lewandowski olur muydu yani? Ya çok Bence farklı olur. olabilirdi. Çok farklı olabilirdi ve oynadığı zeminler, oynadığı savunmacılar daha sertti futbol. Tamam Arkadaşlar da herkesin futbol daha kendi sertti şart- Bir ve şey- Shevchenko Belki o dönem belki Lewandowski de o dönemde. Bir dakika Lewandowski'nin belki top arkasında da göremeyecekti abi Lewandowski o dönem. Kaka'yla Ya falan sen de ne oynasaydı. yaptın şimdi? Lewandowski, Seedorf'la. sen de Lewandowski'yi normal bir futbolcu haline getirdin. normal değil. Ben Shevchenko'nun daha önde olduğunu Arkadaşlar düşünüyorum. bu şekilde işin içinden çıkamayız. Lewandowski. Lewandowski. Tamam, dedik. Lewandowski Shevchenko. yazdım. Üzgünüz Yazdım Özkan'cığım. Lewandowski. Buradan Yapacak bir şey seni yok. 2'ye 1. uğurluyoruz. İkinci eşleşme. Lewandowski'nin rakibi kim olacak? Roberto Baggio, Davor Şuker. Burada Siz ben söyleyin. başlayayım. Evet. Her seferinde birimiz Bir- nihai karar Tamam. versin. Davor Baggio, Şuker. Davor Şuker. Abi Bak, ben bir şey kıyamayacak, diyeceğim. yine kıyamayacak. Hayır kıyamayacak değil. Ben yani Sevilla'da o hatırlar mısınız?
Diego Maradona'lı Sevilla evet. Galatasaray'la bir hazırlık maçı yapmıştı. Evet. O maçta benim çocuk aklımda dikkatimi çeken isim Davor Şuker'di ya. Öyle klas bir gol atmıştı ki Davor Şuker. Ya Roberto Baggio 94 Dünya Kupası, 90 fenomen, stil. Ama ben bir Balkan futbolu tutkunuyum. Roberto Baggio'nun tek başına 94 Dünya Kupası'nda İtalya milli takımı nasıl finale getirdiğine çıplak tanıklık etmiş, estetik tüm golcülüğüne saygı duymakla birlikte ben Davor Şuker'in abi 98'de Lilian Thuram şapkadan tavşan çıkartmasa Davor Şuker finale getiriyordu ya. Şöyle söyleyeyim. Ben Davor Şuker Geliyordur. 9 numarayı konuşuyorsak, 9 numarayı arıyorsak en iyi 9 numara, ben de Davor Şuker'i önde görüyorum. Roberto Baggio birebir de Şuker'den daha mı iyidir çalım anlamında? Daha iyidir. Daha mı estetiktir? Daha estetiktir. Stil olarak. O zaman niye Şuker Bir seçiyorsun? şey ikiniz de bak Bir dakika, saniye, bir dakika, hayır. Özkan. İkiniz de övdünüz Roberto Baggio'yu. 7'şer tane parametre Tamam. ortaya koydunuz. İkiniz de Davor Şuker Ama diyorsunuz. bak şimdi biz 9 numara bir golcü arıyoruz. Ben tamam de diyorum o ki yüzden- sayıyorum sana. listede o yüzden Birebir de bak şimdi birebir de çalım yeteneğin iyi olur. Abi. Son vuruş, golcülük, golü koklamak başka bir şey. Davor Şuker'de o tam 9'un Abi, karşılığı var. Davor- Ama mesela Roberto Baggio o tarz bir oyuncu değildi. Daha kırık bir oyuncuydu. Ya 9-10 karışımı. Bravo. Biraz Del Piero'ya benzeyen belki. Kesinlikle. Ama- Solda da oynardı. ama o kadar olup ikinci forvet de bu oynardı. listeye girebilmesi de önemli. Böyle de düşünün. Çok ikonik bir golcü Bakın canım. sizin fikrinizi çelmeye çalışıyorum. Ben- Ya bu listeye girmesi Roberto Baggio'nun hem 9 hem 10 olup golcü olarak bu listeye en iyi 9 numaralar olarak listeye girmesi de büyük olay. Figür olarak daha belirgin bir figür Şuker. Ama- Karşısında Baggio. Baggio neyi getirdi? Sadece futbol değil, imajla da bu sektörün içinde fark yaratabilirsiniz. Onu getirdi. O at kuyruğu saçıyla inanılmaz. Hepimiz Roberto Baggio fanıydık. Büyük çoğunluk. Çünkü çok farklı bir stildi. Çok farklı bir tarzdı. Daha önce görülmemiş. Ama Şuker saf golcü. Bir de bak 2 tane an veriyorum size. Arkadaşlar. Bak 2 tane an. Euro 96 Almanya'ya attığı gol. Daha sonra o golün benzerini Mario Gomez Tabii, Kayserispor'a attı. Bravo. Topun üstünden çevirerek. Evet. Bir daha abi dipleme Schmeichel'a attı. Schmeichel'a. 98'de zaten finale götürüyordu Lilian Thuram'ı. Yok ya Davor Şuker etrafındaki Şukerciyim oyuncu grubu. burada. Tamam benim yorum yapmama gerek kalmadı ki. Seçtiniz Söyle. zaten. Ama Davor adayını Şuker. Ama tamam Tercihini sen yap. Roberto söyleyeceksin. Baggio abi kesinlikle. Sebebi? 94 Dünya Kupası'na kaçırdığı... Bak ben o maçta 94 Dünya Kupası'nda 12 yaşındaydım. Çoğu futbol sever gibi Türkiye'deki Brezilya'yı tabii Evet. ki tutuyorduk. Yo, ben İtalya'yı tutuyorum. İtalya tutuyordun. Tabii canım. Sen? Brezilya. Brezilya'yı tutuyorduk. Roberto Baggio kaçırdı. Benim de dünyalarım yıkıldı sanki o an. O an Yani- Roberto Baggio tercihini yaptı yani. O ondan sonraki Roberto Baggio'nun yaşadıkları, üzerine gelinmeleri, Çöküş. sıkıntılar vesaire. Kariyeri için dönüm noktasıydı Evet. o. Sonrasında Ben- kariyeri hep aşağı doğru. Zaten dedi inerledi. ya gece gündüz onunla yaşamak Evet. zorunda. Depresyona girdi adam. Tabii. Roberto Baggio diyorum. Ben Davor Şuker'i seçiyoruz. Drogba. Klose, Didier Drogba, yani nasıl olacak bilemiyorum. Gökhan başlasın. Gökhan başlasın hadi. Güzel. Yani Alman milli takımını yıllarca sırtladı. Oynadığı kulüpleri yıllarca sırtladı Klose ama yani Didier Drogba'nın yani kusura bakmayın hani o diyorsunuz bu eşleşme için de yani Ya, o- Klose'ye tabii ki saygı duyuyorum ama yani Didier Drogba Klose eşleşmesinde terazi o perişan yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kısa konuşacağım. Attığı goller bir kere Didier Drogba'nın attığı 100 tane jeneriklik gol varsa Klose'nin 10 tane jeneriklik golü var kariyerinde. Burada milli takımlar desek Klose Dünya Kupası golcüsü. Yani Tabii her Dünya Dünya- Kupası'nın en çok gol atan hala oyuncusu. ama tabii Mbappe geçecek onu. tabii yakında. Mbappe muhtemelen geçer. Muhtemelen. Ama Didier Drogba ya burada ben Gökhan Ben yani 3'te 3 yapacağız burada. Evet. Ben de Didier Drogba'yı. İkinizi de tebrik ediyorum. Klose evet. burada sana göre bana göre olmadı Yok yani. yani Bize golcü. Tamam golcü ama Drogba fantastik. Yok Drogba'nın. Güç, son vuruş. Ya ben sana bir hırs, şey diyeyim mi? azim. Özkan. Çıplak Arkadaşlar- gözle anlattık hepimiz Evet. Drogba'yı. Arkadaşlar genç yaşta Chelsea ile uzaklardan, yakınlardan, çaprazlardan, sıfırlardan attığı spektaküler goller. Tabii. Futbolun sonbaharında Galatasaray'da Real Madrid'e attığı gol. Aynen. Yani tartışma yok Ya bence bu konuda. üzerine ekleyeyim bir tane Marsilya'nın veteran maçında bir golünü izledim ben Twitter'da Drogba'nın. Ben eski golü zannettim. İlk Marsilya dönemi. Bir açtım eğer veteran maçıymış. Adam hala orada Ya bile düşün- aynı etkiyle yaradı ama Ya gerçekten Tottenham attığı bir gol vardı mesela. Everton'a attığı vardır bir tane. Everton keza. Böyle Everton göğsüyle alıp attığı Dönüp vurup inanılmaz. Everton'a attığı gol bence 1 numara. Zlatan Romario. Drogba'nın rakibi kim olacak? Bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa. Bizim çocukluk dönemlerimizde yani ne diyeyim 93, 96, 97 falan. O 97'de çocuk muydun sen? Ya çocuk Küçüğü de genç. cebime Tamam girme 14-15 yaşındayız ya işte. Gençliğe adım Futbola atıyor. iyice bağlandığı diye. Ya. O meşhur bisiklet üstündeki fotoğrafın kumburgaz. Ya orası çok küçük.
O çok küçük oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Romario devamlı gol atan, devamlı manşetlerde olan 900 gol, 1000 gol, 1200 gol falan Evet. denilen oyuncu Romario değil miydi? Sonradan Romario biraz böyle göz ardı edilmedi mi tarih konuşulurken? Abi Romario şöyle bir döneme denk geldi. Milli takımdaki yıldızlar topluluğundan dolayı mı arkada kaldı? Şimdi Romario'dan hemen sonra fenomen Ronaldo çıkınca biraz Ronaldo. ve Bebeto da vardı yanında. Biraz Bebeto orada o yıldız öncesi. frekansını bence paylaştı. Yoksa Romario'nun PSV'den çıkışı, o bir tane ikonik golü vardı. Topu sektire sektire sırtı dönük Tabii. Milan'a attı. Barcelona'da oynarken böyle topu önünden çevirerek 5-0 yendikleri bir Real Madrid maçı vardır mesela. Hakikaten haklısın. O dönem çok Romario ivmelenmişti ama sonra peş peşe fenomen Ronaldo başta olmak üzere yıldızlar Rivaldo, gelince Ronaldinho, fenomen Ronaldo. Yani birçok isim, o kadar çok oyuncu çıktı ki Brezilya'da. Aynen. Bir anda Romario altta kaldı. ya bu eşleşmede Zlatan maalesef, ben Romario'yu çok seven biri olarak maalesef diyorum. Yani sırf İsveç orta sahadan sırtı dönük attığı gol bile Romario'yu maalesef elemeye yetiyor. Zlatan. Zlatan. Burada da sanki 3'te 3'te 3. 3. Burada da bize göre oldu. Sana Evet, göre bize bana göre olmadı. Peki Romario'nun videosu var sosyal medyada, gördünüz mü? Bazı futbolcularla kendini karşılaştırıyor. Çoğuna Romario cevabını veriyor. abi ben sana bir şey bak. Hepsine, ne çoğuna, sadece birkaç isimde bir düşünüyor, yine Aynen. kendi adını söylüyor. Ya, Tamam, Zlatan dedik. yalnız iki egoyu karşılaştırdık Yalnız burada. Drogba Zlatan eşleşmesi nedir ya? Kan gövdeyi götürecek orada, dur. Diğer tarafa geçeceğim ama bir kez daha tablonun sol tarafını hatırlatmak istiyorum. Lewandowski ile Şuker eşleşti. Drogba ile de Zlatan. Fenomen Ronaldo, George Weah, Van Basten, Raul, Eto'o, Rooney, Inzaghi, Haaland. Burada Başla fenomen Ronaldo, Weah. Şimdi Weah Afrika futbolunu Avrupa'da temsil etmiş ilk isimlerden biri. Yüksek seviyede. Veyah'ın. Veya 80'lerin sonu Avrupa'ya gelişi Abi, Afrika'da. bir şey diyeceğim. Tuttu kendini, gördün Bir mü? saniye, Tam- şimdi Özkan, oyuncu- yani dünyanın oluşumundan başladım be abi. Abi tartacağız. Teraziye koyuyoruz şu an. Bir saniye. Yorumlayacağız, tartışacağız. Teraziye Hayır, bir koyuyoruz. şey söyleyeceğim. Allah Fenomen Allah. Ronaldo deyip geçecektik burayı. Dur abi, biraz muhabbet olsun. R9 Allah Allah, tamam, adam R9 yani. Girdi abi dünyanın Tamam, oluşumuna evet, ya. Abi Afrika futbolu anlat. İlk temsilcisi, tamam, sonrasında çok Abi önemli Abedi Pele isimler. var ilk temsilcisi. Bence Veyah'ın hakkını Üst verip seviyede. Ronaldo'ya geçmek Üst istiyor. Evet, seviyede bir yandan abi. da haklı. Üst seviyede şimdi ilk bir Afrikalı oyunculara baktığımızda en üst noktada Şampiyonlar Ligi, Milan'la şampiyonluklar, acayip goller, güç, her şey vardı yani Weah'ta. Onun bir tane Ancona'ya, yanılmıyorsam düzelsin arkadaşlar, kendi ceza alanının önünden alıp İtalya'da atıyor bu golü, yanlış anlama. İtalya'nın Tabii. İtalya olduğu dönem. Tek başına gidip attığı bir gol vardı. Mesela o golü atabilecek çok az İşte futbolcu var yani bunu sağlamış bir isim. Bunu sağlamış bir isim ama karşısında da Fenoreno. yani Konuşmuyoruz futbol bile. ilahı. Evet. Sen Gökhan, yani Bir yerden bağlamam gerekiyordu yani. Evet, Silip 3'te atamazdım. 3. 3'te 3 değil mi? 3'te 3 geçtik. George Weah, yani devlet başkanı, bir de biliyorsun Tabii, ülkesinin Liberya'da, simgesi. tabii. Oğlu Timothy Weah. Ben Ya sana bir mesela şey çok söyleyeyim mi? üzülmüştüm, biliyor musun? Dünya Kupası oynayamadığı için Evet. ben çok Oynayamayan üzülmüştüm. en iyi 3-4 futbolcudan Kesinlikle. biridir. Onun Paris Saint-Germain'de oynarken Bayern'e attığı bir efsane gol vardır. Milan Beyaz forma. öncesi. Evet, Milan. Zaten Paris Saint-Germain'de, aslında Monaco'da. Hatta Galatasaray'la İşte onun eşleştiği dönemi hatırla. 80'lerin sonu ilk onu Aynen. Avrupa'ya getiren Arsene Wenger. Ya Wenger'dir. Monaco Galatasaray eşleşmesinde veya Var. Monaco'da değil miydi? Var, gol de attı, yanılmıyorsun. aynen. Estetik Daha mi, finale gideceğiz. istikrar mı? Van Basten, Raul. Bu zor. Of. Bu en zor. zoru. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? 8 eşleşmeden en zoru bu. Ya şimdi şöyle Bak, bakıyorum. en zoru. Van Basten benim için duygusal bir hikaye ya. Neden biliyor musun? Romantik futbol mu? 88'de dünya futbol tarihinin en güzel golünü Tabii attığı ki. statta, 92 miydi Marsilya ile oynadıkları final, işte Evet. Basil Boli'nin kafa vuruşu. O maç benim için cenazemdi dedi. Çünkü sakatlandı ve o maçta oynayamadı, kenardan sadece. Zaten futbol kariyeri çok uzun sürmedi. Yani dünyanın en güzel golünü attığı statta bu maç benim cenazemdi diyerek futbol hayatını noktalamış bir isim. Ben ilk tercihi yapabilir miyim? Bir kuğu Yap. Van Basten ama maalesef... Lakabı da zaten Ku. Ya yok, Maalesef ben değil. Van Basten diyorum abi. Raul kusura bakmasın ya. 300 tane gol attı, belki daha fazla attı ama ben Van Basten diyorum. Onun kadar estetiği gelmedi abi. Arkadaşlar, estetik futbolcu seçmiyoruz. Van Basten'e inanılmaz saygım var. Benim de hayatımda gördüğüm en güzel 2-3 golden biridir. Ama Sadece hani o değil bu arada yani. Bak, Röveşataları, Bergkamp'ın attığı gol, Van Göteborg. Basten'in attığı gol, bunlar hep hani böyle Evet. ikon goller ya. Döner hep de devamlı. Van Basten hep dünyanın en önemli golü denir Raul vesaire daha de. sıkıcı gol atıyor Ya ya. Müjdat, gözünü seveyim ya. Ya şurada Van Basten Raul arasında Van Basten'i sırf futbol romantikliğinden seçiyorsun ya. Ya dön Raul'a. Bak sonra pişman olacaksın. Dönmüyorum Bak, abi. Van izlerken Basten pişman diyorum. olacaksın. Ben Van Basten diyorum. Raul diyor. Ya şimdi Raul tabii ya. Raul Gonzalez. Messi ve Ronaldo çıkana kadar Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan oyuncusundan bahsediyoruz. Tilki, Raul Ya Gonzalez. hala Fox in the zirvede box. ya.
Yani tam bir tilkiydi. Golü koklayan isimdi. Real Madrid sadece Şampiyonlar Ligi maçlarında değil, La Liga'da da ondan çok şey aldı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Barcelona ile o Ben bir çekişmeyi şey söyleyeyim hatırlayın. mi? Tabii, tabii. Bak, Raul Hugo Sanchez, Butragueño, Buyo üçlüsü vardı ya meşhur Real Madrid. evet. Milan'la devamlı eşleşen finaller beşliydi oynayan. onlar geçmişte. Tamam. Beşliydi. O üçlüden Evet. bahsediyorum. Ondan sonraki en büyük Real Madrid efsanesi Raul'dur. Raul doğru. Arkadaşlar en büyük Real Bir de Madrid manasız Schalke Bakın, sezonu vardır bakın en Raul'un. büyük O Real bir Madrid denemedir. O efsanesinden meydan bahsediyoruz. okumadır. Orada da çok başarılı oldu bu arada. O meydan okumaydı. Jose Mourinho kendisini gönderdi. O bir meydan okumaydı ve Bundesliga'da da Ya kendisini olur ispat öyle etti. şeyler ya. Olur öyle şeyler de. Adam Evet, Özkan. her maç gol attı Ben ya. Van Basten diyorum. Van Basten estetiğinin Raul'un Bak 3-4 şimdi katı Van olduğunu Basten, düşünüyorum. Van Özkan, Basten baskı farklı altında bir noktada. kalma abi. Kalmaya gerek yok. Sakın Van kalma Basten abi. farklı bir noktada. Estetik, zariflik, kadife bilek, kadife ayak. Raul Finalde atılan tarihi bir gol. Herkes gol atabilir, jeneriklik gol atabilir ama finalde ülkenize, Tüm zamanların puşkaşı olan. Tüm zamanların ülkenize- puşkaşı. ülkenize Onda şampiyonluğu hemfikiriz. getiren bir gol aynı Evet. zamanda. Ama tüm zamanların 88 Puskás finali. ödülünü seçmiyoruz ki Müjdat. Ama istatistikler, devamlılık, Ben sana- uzun yıllar zirvede kalabilmek Raul González. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bilim biraz daha bir 10 yıl sonra Van Sakatlığı Basten diyorsun. futbolcu olsaydı, 15 yıl oynasaydı Van Basten Evet. bugün kimseyi konuşmuyorduk. Onu da söyleyeyim. Olabilir Raul'u ama seçtik. gerçekler Raul. Peki. Abi 550 maçta 228 gol atmış Real Madrid'de. Ya abi saymaya Tamam. gerek yok. İspanya milli takımda 102 maçta 44 gol atmış. Raul. Ben yazıyorum hemen. Eto Rooney. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Eto. Eto bitti. Şu anda senin Abi bir kere eşleşme tanıyoruz bitti bak. yani. Bir kere tanıyoruz Drogba gibi kendisini. Yakından tanıyoruz. Ben Müjdat CIP'de çıplak kendisi. gözle- CIP'de bu arada ben de karşılaştım. Sen CIP'de karşılaştın mı? CIP'de. Benim Ben- fotoğrafım CIP'de Antalya'da. Antalya'da. Ben sana bir şey Senin diyeyim mi? CIP nerede? Antalya'da. Dönüşü. Benim de galiba Kayseri deplasmanındaydı Eto. Galiba Kayseri'deydi. Ya Eto ile ilgili beni şaşırtan ne biliyor musun? Hani tüm kariyerini geçtim. Ya Türkiye'ye geldi adam. Evet. Ya Eto'sun ya, Samuel Eto'o. Yani Afrika futbolunu yetiştirdi. 3 futbolcudan birisin. Abi nasıl sahiplendi? Antalya'yı da sahiplendi. Konya'yı da tabii. sahiplendi. Maçlarda liderlik, attığı goller. Ya Hele ben Antalya sezonu olağanüstüydü. Antalya'da Bursaspor muydu? Tam hatırlamıyorum. Yani bir goller attı. Orta sahadan attı. Ceza sahası dışından, içinden. Yani İstanbul'un büyüklerine de biliyorsunuz transferi olmak üzereydi. Tabii. Son anda olmamıştı. Yani Ya hem futbolcu hem teknik direktör havası vardı ya Eto'da. Vardı, Onu gördük. liderdi. evet, evet, Bir de lider. rakip takım taraftarları herkes bak bir şey söyleyeyim mi? Anadolu'daki maçlarda tabii. tribünlerdeki sayıyı etkiliyordu rakip takım taraftarları. Doğru. Herkes Eto'yu da izlemeye geliyordu Ya aynı çok, zamanda. çok büyük bir figürdü. Şimdi Rooney de çok büyük bir yetenek olarak lanse edildi. İngilizler sever böyle şeyleri. İlk çıktığında hiç unutmuyorum Beyaz Pele'dendi. Düşün Everton'dan United'a transfer olurken Beyaz Pele'dendi. Milli takımda çok genç yaşta oynadı. Evet United'da çok kritik goller attı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Premier Lig'de. İnanılmaz jeneriklik City attığı gol İşte de o yüzden dahil. Müjdat Rooney'i seçecek. Hayır, Dahil seçmeyeceğim ya. ama Eto'o hem Barcelona'da. Bakın öncesi Real Madrid orada gönderildi Mallorca'da Eto'nun yeniden bak şeyini lig hatırlar yapmadı mısın? mental olarak zirvede kaldı mental olarak oradan Barcelona'ya transfer yaptı. Barcelona'da olağanüstü oynadı Çıldırdım. kritik goller devamında Inter Jose Mourinho dedi ki bak seni solda oynatacağım sol bek dahil. Camp Nou'da sol bek Sol oynadı bek ya. dahil biz bu turu geçelim şampiyon olacağız. İkna etti. En iyi performanslarından Gol olmak birini üzere, verdi. birazdan gol olacak. Ve At- orada attır da şu golü artık. orada da kompakt bir futbolcu olduğunu gösterdi. Bundan dolayı Samuel Eto'o. Şimdi abi ne derseniz deyin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi ne derseniz deyin. Eto'nun en ikonik anı benim Abi için. ben Eto dedim geçtim ya. Zaten belli. Eto'nun en ikonik anı benim için Mallorca'da oynarken Real Real Madrid Madrid'e maçı. 5 gol Hatırlar attıkları mısın maçta Özkan? intikam Helal. aldı. Hatırlar Net mısın bitirdi Özkan? ya, net Hatırlar bitirdi. mısın? 5 Aferin. gol attıkları maçta Samuel Abi. Eto'o siz mi beni beğenmediniz? Evet. Ama Eto Buyurun odur dedi. işte. Evet. Eto oradaki Ha, Eto'dur. Wayne Rooney de şöyle tarihin en iyi anlatımlarından birisidir. Hatırlar mısın o anlatımı? Everton'da yeni çıktı. Hı hı. Daha 17-18 belki daha küçük. Bu ismi 17. hatırlayın. 17 olması. Wayne dedim Rooney. İngiliz spiker. Ha, ben sen dedin zannettim. Ben de Bir şey söyleyeceğim. ben o zaman şeydim abi. Yani spiker olma hayalleri kuruyorum. Hayır. Ben gerçekten ben dedim diyecek zannettim. Tarihin en ikonik anlatımlarından biridir ya. Bu ismi hatırlayın. Evet. Wayne Rooney. Gerçekten de Ama Eto'yu seçtik. muazzam. Ya City'ye attığı gol Premier Lig tarihinin 3 golünden biridir bence. Rövaşata. Tabii ki. Değil mi? İşte Ama yakın Eto'o. zamanda Harnaço benzerini attı. Arnaço atınca olmuyor ya. Arnaço atınca olmuyor. Ya bu listede vardı yok mu ya? Gol deyince. Yok Ya abi tartışma ya. gözünü Herkes seveyim, alamayız efsanelerden abi. bahsediyoruz ya. Kendi anlattığım golle Ya ilgili bir tamam şey abi sen söyleyecektim de Maalesef Gökhan'cığım. tamam Gökhan ya. Inzaghi Haaland. Ya bu çok talihsiz eşleşme değil mi? Evet abi. Bak, Ben Müjdat- sana bir şey diyeyim mi? Müjdat, lütfen. Inzaghi Haaland'dan daha
golcüydü be. Golcüydü yani. Offside çizgisinin sırtında yaşayıp. Hep stresli mi takım arkadaşlarına? Offside Ya mi değil arkadaşlar mi? bakın bir şey söyleyeceğim. Ya Haaland'a Biz böyle saygım var da. romantiklikte devam edersek bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Guardiola'nın rekor kırmasın diye 60'ta oyundan çıkardığı futbolcu 20 yaşında Haaland. Sen neden bahsediyorsun Müjdat? 10 sene sonra programın Müjdat, bandını bir şey izlediğinde ne yapacaksın Müjdat? Haaland'ı yuvarlak içine alalım. Al direkt. Müjdat, al. Hemen al. Müjdat, Hemen al al. Müjdat. Aldım tamam ama Ya Adam Premier Ligi arka bahçesine çevirdi ilk abi sezonunda ya. ben bu kalıp abi fizikselleşen benim yeni açığa bir teklifim var. Müjdat Muratoğlu Inzaghi özel çekilsin. Bu programda buraya süre vermeyelim kanka. Peki. Bence Haaland. Ya fiziksel Adam bitirdik futbol. ya. Fiziksel Adam futbol bitirdik beni Özkan. biraz Fiziksel olarak görme Haaland'ı ya. Ya sen nasıl fiziksel? abi içgüdü olarak bak Havada uçarak bir gol şey atan diyeceğim. adamdan Bir şey bahsediyoruz. diyeceğim. İçgüdü olarak Inzaghi Son içgüdü maçta olarak. attığını gördün mü sağ ayağıyla? Gördüm abi. İçgüdü olarak Filippo Inzaghi Haaland'dan daha iyi golcü. Ha, rakamları devamlı İtirazım O zaman, yok. o zaman Filippo Inzaghi desen. dedim. Filippo Tamam. Inzaghi Dedim diyorsun. abi Filippo Inzaghi. Arkadaşlar Tamam. Müjdat Muratoğlu Filippo Inzaghi dedi. Biz de Haaland dedik. Haaland dedik. 2'ye 1 Evet. bitti. Ama bir sonraki turda Eto Haaland'da Haaland demeyeceksin. Öyle bir şey mi var abi? Ben onu seçmiştim ona devam ediyorum. Fenomen Ronaldo ile Raul eşleşti. Eto ile Haaland. Ya burası ne oldu ya? Şimdi ilk Sağ taraf. bölüm Lewandowski, Şuker, Didier Drogba, Zlatan. İkinci bölüm Gökhan da söyledi. Ronaldo, Raul, Eto, Haaland. Buyurun. Ne diyorsun ya? İnanılmaz. Lewandowski Şuker eşleşmesiyle çeyrek finale başlıyoruz. Çeyrek final heyecanı. Bir saniye. Ben sana itiraz etmeyi unuttum ya. Burada itiraz tuşu var ya. Evet, evet. Şuna basamadım abi Gökhan burada Inzaghi'yi kötülerken. Müjdat, ben mutluluktan Neyse bahsediyorum. sonraki sen itirazdan programlarda bahsediyorsun. basacağım. Hadi başla Lewandowski, Şuker. Lewandowski. Ya o kadar da kısa demedik be. Bak görüyor musun? Konuşacak çünkü. Test ettim. Davor Şuker daha estetikti Ben Lewandowski'den. bir önceki eşleşmede Lewandowski, Şevçenko'da Arkadaş, Şevçenko'yu tercih Yarı etmiştim. finale Şuker'i çıkaracaksınız. Bakın. Şuker bir saniye abi, Abi sen bir nereden dakika biliyorsun? ben şöyle düşünüyorum. Inzaghi Haaland'da yaşadığım paradoksu yaşıyorum. Lewandowski fiziksel kapasite devamlılık daha iyi ama Şuker daha estetikti abi ben bence. bir şey söyleyebilir miyim? Ne yapayım yani? Her şeyi şöyle yorumlamaktan bence vazgeçmek lazım bu projede, bu içerikte, bu programda. O dönemde olsaydı bu dönem. O dönemde olan futbolcunun bu dönemde nasıl olduğunu da bilmiyoruz Zaten abi. o yüzden tartışıyoruz. Onu demek istiyorum. İlla böyle o dönemde Abi ben- olan, eski dönemde olan daha iyidir. Bu dönemde O olan tabii. daha kötüdür. Yok öyle bir şey yok. Belki Haaland eski dönemde olsa Bazı 7.800 tane gol atacaktı. Bilmiyoruz oyuncuları ki. çıkarırsak tamam. Öyle değil mi? Haklı değil bazı miyim? oyuncular tartışılabilir de o Sesim konuda. kısıldı ya. Müjdat Bağırma. sana laf anlatırken. Vallahi sesim Peki kısıldı. abi. Bir önceki eşleşmede ben Şevçenko Tabii. tercih yapmıştım Lewandowski yerine ama burada Lewandowski bence Yarı de finalde. Şuker'in üzerinde. Lewandowski Polanya milli takımına yarı final getiremedi. Polonya milli takımını alıp tek başına sırtlayamadı ama Şuker bunları da ölçü. zamanında Ama yaptı. Hırvatistan ya bu da ölçü yani, değil ki ya. Daha Polonya iyi milli takımdı ama- takımında- Evet. Sen de Ya biliyorsun. yap be kardeşim Ya, tamam bir Müjdat. dokun Boks yani. içleri Ya, babanları ya sen o de zaman- biliyorsun. o zaman Şimdi Haaland konuşturma Norveç milli beni. takımına Boks Avrupa içleri şampiyonu yapacak. babanları Adam gözünü seveyim katılamıyor yapma. şampiyonaya Müjdat. Abi Lewandowski tamam. Ama yani Lewandowski kadar da Abi bir şey ceza söyleyebilir sahası miyim? içinden Böyle- Müllerler, Böyle tek parametreyle tık tık olmaz mı iş? Müllerler, işte Saneler, Ribery'ler, Robben'ler getir ağzımın içine koy. Tamamlayayım kale o zaman alanında. Pep Guardiola'nın Ben Manchester'da peki yaptığı da Şevçenko'yu hiçbir şey değil o zaman. Şevçenko'yu bir Transfer saniye. yapıyor. Bağırma Gökhan. Şevçenko'yu hayır abi geçtim. Şevçenko'yu savunurken bu argümanla niye karşı çıktın? Lewandowski'ye karşı Şevçenko'yu ben hangi argümanla savundum? Şimdi beni tekrar ediyorsun. Ya Müjdat. sen Resmen var ya- tekrar etti Bak beni sen ya. var ya Müjdat. Ne dedik Sen abi var kafam ya, karıştı. çok- Hangi? Bu var ya nerede ne dediğini unuttuğu için. Hayır abi ben Adam beni tekrar etti ya. Bir yerde İnanılmaz. başka bir şey ben savunuyor, bir Şukerciyim yerde başka abi. bir şey. Ben Şukerciyim. Bu Kusura ne biliyor bakmayın. musun? İzleyicilerimize Bu- kusura bakmasın. Bak Müjdat ne biliyor musun abi? Müjdat Avrupa Lewandowski futbolunda, yazalım. dünya futbolunda bazı futbolcuları, bazı sporcuları kafasına belleğini almış. Diğerleri Kodlamış şansı abi, yok. kodlamış. Şansı yok. O 94 Dünya Kupası'na katılsaydı. Lewandowski Sesim dedik. kısıldı ya. Tamam, Lewandowski. yarı Evet. finalde. Drogba mı Zlatan mı? Lewandowski'nin yarı finaldeki İşte rakibi. bu En son ben en söyleyeceğim zor bu kez. en zor hep bana eşleşmelerden bırakıyorsunuz biri. iki Müjdat. Tamam. En da. zor eşleşmelerden Drogba biri. Zlatan mı diyoruz abi? Didier Drogba'ya saygım büyük. İzledik ülkemizde canlı. Evet. Çok büyük bir karakter. Çok. Ama Zlatan'ın yıldız figürü, ışıltısı, parıltısı burada Drogba'nın üzerine çıkıyor. Devamlılık desen var. Farklı ligler desen var. Ajax'tayken 10 oyuncuyu çalımlayıp attığı gol de var. Milli takımda bütün büyük turnuvalarda
2004, 2008, 2012 Avrupa Şampiyonalarında üçünde de birbirinden estetik goller attı. Yani Zlatan İbrahimovic burada Drogba'nın üzerinde. Böyle bir cüsse ve buna rağmen o hız, o teknik, o estetik, o cüsseden bunların hepsinin çıkabileceğini düşünemezsin Abi ilk etapta. Haaland'ın şu Kopenhag maçında kaçırdığı pozisyon ne kadar abartıldı. Neler yaptı? Aynısını Ya 70 metreden İngiltere'ye attı Zlatan abi. Zlatan da taç çizgisinden adam uçan voley vurdu ya. Ya ne kadar ama 1.90'ın üstünde abi Zlatan'da. Evet, onu diyorum. Böyle bir Ya cüsseye, bu teknik ve hep meydan okudu. Bakın İtalya'da Juventus'u, Inter'i, Milan'ı. Geldi Fransa'ya, Paris Saint-Germain. Ya hep bir meydan okuma. İngiltere'ye gitti, Manchester United. Amerika. Hep başarılı oldu. Zlatan İbrahimovic başarılı Premier oldu. Lig'de oynadı mı? Oynadı tabii. Abi. Nerede Bunu oynadı? çıkartalım Manchester abi. United'da. Ne kadar oynadı? Kaç sene oynadı ya? Söyle. Jose Mourinho'nun Manchester 3 sene, 4 sene United'ında oynadı mı? oynadı. Kaç sene oynadı ya? Süresine bilmiyorum ama bakalım. Bir bak Abi abi. kariyerinin sonlarına doğru geldi. Ya tamam bir bakın diyorum. Yani Zlatan 40 İbrahimovic yaşında Premier kaç Lig'de sene oynadı. Dur bir yere bağlayacak. Bilmediğinden değil elbette. Premier Lig'de oynadığını biliyor da bakalım ne şov yapacak. Drogba kaç Altından sene? ne çıkacak? Drogba kaç Abi, sene oynamış? Zlatan kaç sene oynamış? Tamam da Soruyorum ya. Zlatan hep meydan okudu. Ya tamam soruyorum ya. Ben soramaz mıyım? Böyle bir soru sormaya hakkım yok mu ya? Abi Drogba tabii 10 sezon oynadı ya. Neyin şovunu yapıyorsun? 10 sezon oynadı, evet. Premier Lig'de oynadığı maç sayısını söyleyeyim mi Zlatan? Tamam. 33. Kariyerinin sonlarında ama Attığı gol sayısını söyle. 17. kötü mü? Tamam Zlatan. Abi Zlatan. Ben Zlatan dedim. Müjdat da sen? Zlatan. Ha İşte 3. Yo Oğlum. Zlatan dedik ama ben Tamam. böyle Müjdat gibi değilim yani. O kadar belirgin bir farkla Yani geçmiyor. böyle yani. o falan bir fark olduğunu Tamam, düşünmüyorum biz de yani. biz Drogba efsane diyoruz, saygı Ya ben- duyuyoruz. Ama Zlatan'ı üstüne koyduk, anlıyor musun? Ben Bu kadar. zaten Zlatan'da Drogba'da desem Zlatan kazanacak da ama yine de Zlatan diyorum ama %51-49 diyorum yani. Tamam. Ben de öyle çok büyük Bende bir de şey uçurum yok. yok. Çünkü Drogba'nın Premier Lig'de yıllarca yaptıklarını Evet. dünyanın en iyi liginde yaptıklarını Zaten öyle ilk herkes de bölümde- yapmıyor yani. İlk bölümde zaten anlattık ya, ondan bir daha Drogba'yı anlatmadık. İlk bölümde yaptıkları Ben izleyicilerimizin inanılmazdı. farklı görüşleri var bence burada. Tabii ki. Bence Zlatan Bekliyoruz Drogba'da zaten var. yorumları da. Yani sana Kimi göre aldık bana şimdi? göre Zlatan'ı boşuna aldık. demedik. O zaman Lewandowski-Zlatan eşleşmesi Yarı mi çıktı final. ortaya? Evet. Tamam, güzel. Diğer taraf. Fenomen Ronaldo Raul. Yani ben burada çok konuşmayacağım. Evet. Raul benim için Sen zaten bir önceki turda seçmedin. yani özel bir golcü. Ya özel bir golcü de Fenomen Ronaldo'yla kıyaslayamayız. Fenomen Ronaldo'nun nasıl diyeyim sağ ayağı Raul'dan daha iyi. Raul çok üst düzey bir golcü. Ronaldo sanatçı Ronaldo. Gözyaşları içinde fenomen Ronaldo diyorum. Raul çok kolay kıyabileceğim bir oyuncu değil. Ya ben de bu arada Ama büyük saygım var hiçbirimiz ama. zaten kolay Sen kıyamıyoruz. bence Raul'a çok rahat kıyıyorsun. Sen Raul Ne yapsın, Gonzalez'ten ağlasın bir mı abi özür adam? borcun var. Morientes'ten telefonunu al. Raul'u ara. Ben özür dile. Morientes'i daha çok severdim biliyor musun? Ama şöyle bir şey vardı sanki. Yıllar sonra ortaya çıktı. Morientes beni gönderen Raul. Var o hinlik var biraz Raul'da ya. Yani Bakışlarından öyle bir şey belli. çıktı Gökhan Aptik. Abi, Bilmiyorum takip duymadım. ettin mi Avrupa basınını, Duymadım. röportajları okudun mu Her da şeye de yani? inanma belli olmaz. Peki. İspanya'daki haberler. Evet fenomen Ronaldo ne kısa sürüyor ya. Fenomen Ronaldo'nun da Aynen. olayı. Eto Haaland mı? Eto Haaland. Oo. İşte. Ben alabilir miyim? İki farklı stil. Özkan gibi yapacağım ben şimdi. Söyleyip ama diyeceğim. Tamam. İlk söyleyeceğim ismi seçmiyorum yani. Anlatabildim mi? Şimdi bir isim söyleyeceğim. Futbolcu ismi o değil seçimim. Sonra bağlayacağım biraz keyifli bir şekilde. Eto'ya çok saygı duyuyorum. Tanıyoruz. Çok golünü anlattık. İzledik. Real Madrid, Barcelona, Türkiye her yerde. Yani inanılmaz Haaland'la bir şeyler. CIP'de kuru yemiş yemişliğimiz yok ama Eto'yla var. Ama Haaland dünyanın gelmiş geçmiş tüm rekorlarını kıran 7-8 sene bir numaralı futbolcusu olabilir. Haaland'ı Camp Nou'da sol beke koysan oynayabilir ne miyiz? alakası Oynayamaz. var ya? Oynayamaz. Ya abi Eto'yu sol beke oynattı Ama diye biz sol bek Eto'yu mu değil 9 seçiyoruz? numara arıyoruz Müjdat. Erling Haaland diyorum. En iyi sol bekleri yaparken Eto'yu mu koyacaktık arkadaşlar? Ya ne diyorsunuz ya? Erling Haaland diyorum ya. Allah bir tane sol bek duymuş. Haaland. Avusturya'dan Bundesliga'ya geçişi merak ettim. Bundesliga'da ne yapacak? Yani Bak, Şampiyonlar deyip Ligi de Haaland kazandı diyecek. ya. Bak deyip Haaland diyecek. Çok merak ettim ne yapacak. Başarılı oldu. Hem de ilk maçında daha kendisini göstermişti. Sonra Premier Lig dediler. Acaba mı dedim. Hani Yok abi. Premier Lig başka seviye. Yani bu kadar hızlı ya Premier Ligi de çocuk çevirdi. oyuncağı yaptı. Haaland. Haaland. Çok kolay gösterdi Haaland, oynadığı her evet, yerde. evet. Evet yarı final eşleşmeleri belli oldu. Heyecan artıyor. Lewandowski, Zlatan İbrahimovic. Diğer tarafta da fenomen Ronaldo Haaland. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi Yani size? inanılmaz bir yarı final. Bunu en son söyleyeceğim. Ben şunu En söyleyeceğim. son bir şey söyleyeceğim. Bana hatırlatın söyleyecektin diye. Bir şey daha söyleyeceğim ben. Evet. Hani bir kez daha belirtiyorum. Bu listeyi böyle tüm zamanların en iyisi diye belirlemedik. Tabii. Yani Ferenc Puskáslar var, Alfredo Di Stefano'lar var. Çok büyük isimler var bu listede yer almayan. Yani Jürgen Klinsmann'ı da var bunun. Ne bileyim Hugo Sanchez'i de var. Bitmez da yani var. o liste ama biz böyle kendimizce belirledik. Sana göre bana göre ya programın adı. Lütfen siz de hani ya bu adam nasıl olmaz, bu adam şu olsa bunu elerdi gibi fikirler
fikirlerinizi Evet, yazın. Bunu da yorumları mutlaka bekliyoruz. büyük bir sevgiyle, mutlulukla okuruz. Evet, artık yarı finaller. Arkadaşlar şu ana kadar Lewandowski'nin tüm eşleşmelerinde Lewandowski dedim. Şu anda da Lewandowski biliyorsunuz her hafta neredeyse anlatıyorum ben. Evet. Ama Drogba'yı geride bırakan Zlatan, Lewandowski'yi de geride bırakır mantığıyla ben Zlatan İbrahimovic'i sol tarafta finalist olarak belirlemek, oyumu ondan yana kullanmak istiyorum. Lewandowski'ye göre Zlatan'ın aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. Genellikle ekmeğini taştan çıkardı. Tek başına attığı çok gol var. Tek başına. Şimdi Lewandowski takım oyununda ona genellikle getirdiler, bitirdi. Çok iyi Şimdi bitirici. Bayern'de getiriyorlardı, atıyordu. Barcelona'da getiremiyorlar, atamıyor. Ama Zlatan hep çok, atar. Çok Öyle iyi mi bitirici diyorsun? Zlatan ama çoğu golde hep kendisi vardı. Kendisi yarattı onları. O şansları, Bak, o fırsatları. güzel Ve detay. bundan dolayı Zlatan diyeceğim. Arkadaşlar, Zlatan'la Lewandowski'yi kıyaslarken Lewandowski'yi diyecek çok az kişi vardır ya. Zlatan be abi. Abi Lewandowski, Teknik. Şevçenko'da Ben sen bir şey de Lewandowski, Şevçenko'da ortaya bir şey de sunmak istedim. Bir Müjdat, de ne kestirip dediğimi atmak hatırlamıyorum. Ya istemedim. Özkan, Lewandowski eğer doğru hatırlıyorsak benim artık beyin yandı. Lewandowski, Şevçenko diyen adam Lewandowski, Zlatan'da zaten Zlatan diyecek. Ben de diyorum ki Şevçenko dedim, o Şevçenko'dan döndü sanki. Sen Şevçenko'dan döndün. Yanlış hatırlıyorsun. Şevçenko'yu gözyaşlarıyla Evet, uğurlayıp uğurladın. Ben Şevçenko'yu seçtim seçti. o orada. zaman senin için söylüyorum. Tam Düzeltiyorum. Zlatan'ı seçtim Sen tabii ben ki Zlatan diyeceksin. Ama güzel bir argümandı evet, yani. tamam Özkan, güzel bir argüman ama her turda bunu hatırlatmana gerek Bir yok. şey söyleyeceğim. Zlatan finalde. Buradan alkışlıyoruz kendisini. O da şu an çok mutlu, bir saniye. Fenomen Ronaldo Haaland. Benim tercihim belli. Büyük saygı Abi. duymakla birlikte yeni jenerasyonun en önemli temsilcisi değil ve iki temsilcisinden biri diyeyim. Çünkü Bir Kylian hayal Mbappe et, de bir var. dakika, bir hayal et. Manchester City'ye Fenomen Ronaldo'yu koy. Bugünün Manchester City'sine. Şöyle bakıyorum. Inter formasını 2000'lerin başı çıkarıyorum. Ronaldo'yu oradan City abi. Ben bir şey söyleyebilir Acayip. miyim? Bugünün Haaland'ını da o döneme koysan derlerdi ki bu Hiç. uzaylı herhalde. Ben sana bir şey diyeyim mi? Eksi Bugünün olmaz Haaland'ını mıydı? o Inter'e koy. Abi Ronaldo orta sahadan Compostela'ya ben attığı golü bravo hatırla ya. ya. Barcelona formasıyla. Evet abi, yani. Abi orta bir şey sahadan söyleyeceğim. gitti geldi. Abi senin var ya günümüz futbolculara karşı çok büyük bir alerjin var. Abi ne alakası? Sende şöyle bir şey var. Şimdi bu adam kaç yaşında Haaland? 23-24. 24 mü? Yani. 24 diyelim. 23. Bu arada 24 diyeyim gerçek. 23 yaşında. Tamam mı? 23 dedim abi, niye Tamam inanmıyorsunuz? 23 abi tamam. Program bir yıl sonra izlendiğinde 24 olacak. Tamam. 2 sene sonra izlendim 25. Hadi bakalım. Bak şimdi 23 yaşındaki futbolcu 35 yaşına kadar ne yaptığını bilmiyoruz deyip her şeye argümanla... Ben bu arada ben de Fenomen Ronaldo diyeceğim de sen de kanka günümüz futbolcuna karşı sıkıntı var. Sıkıntı var. Çünkü günümüz futbolunda atletizm futbolun yeteneklerini bence kısıtlıyor abi. Kim dedi bir röportaj Abi geçen gün? günümüz Michael futbolunda... Owen dedi Michael bak. Owen. ya Bak listede sana o- pası verdim, hadi Özkan, hadi. Michael Owen Pası diyor verdim. ki A Abi- noktasından B noktasına topu götüren herkes iyi futbolcu. Bırakın bu işi. Gerçi kendisi A noktasından B noktasına topu götürerek Arjantin'e attığı golle çok konuşuldu ama. Abi o zaman futbolun ilk başladığında İngiltere'de 1890'daki futbolcular bugün olsalardı yani bu Tabii, tabii. mantıkla Tamam, bitmez haklısın. Özkan Daha bir ya. şey demiyorum. Bir iki da. futbolcu dışında bu tartışmaya Ya hakikaten giremeyiz. olacak Bu şey. Ama tartışmaya Fenomen giremeyiz. Ronaldo değil o. Yani Haaland'ın Fenomen Ronaldo'nun dönemine koysan belki şu olabilir, 98 finalinde Brezilya'ya koy Haaland'ı. Bir şey demek istiyorum. Şöyle. Orada belki maçın kaderi değiştirirdi. Şöyle söyleyeceğim. Haaland'ın oyun içerisinde zaman zaman hiç topa dokunmadığını görüyoruz. Evet. Çok pasifize oluyor Güçlü. bazen. Bazen gerçekten hiç sahada görünmüyor. bağlantı- Anlattık maçlarını. bağlantı Hepimiz anlattık. Arkadaşlar kuramıyor Ronaldo da Inter'de bazı zamanlarda topu dokunmadığı oldu Ronaldo arkadaşlar o zaman ya. ne yapıyordu? Orta sahaya gelip alıp tek başına gidiyordu Gökhan. Ronaldo. Ama Haaland öyle futbolcu değil abi zaten. Tamam işte Ronaldo da Haaland- hepsinden Bir de var. Ronaldo'yu biçtiler be Abi abi. O evet. zaman biçiyorlardı. Bu arada Haaland'a yanlış anlaşılmasın ben dokunamazsın. de Ne Ronaldo tekmeler diyeceğim. yedi. %90'ı %10 Ronaldo diyeceğim ama günümüz futbolcularına da çok haksızlık etmeyin Peki. arkadaşlar. Etmiyoruz zaten. Tamam. Allah Allah ya. Ortadaki Ronaldo. gerçekten bahsediyoruz. Tamam Ronaldo abi gerçeği. fenomen Ronaldo. R9 Haaland'a gerçeği. yazık oldu bu tarafta. Evet, Diğer yazık tarafta oldu. olsa finaldeydi. Olabilir. Ve Ronaldo Zlatan finali inanılmaz bir final. Gerçekten. Dur ya, pardon, niye akışıyorum? Peki Ronaldo Zlatan finalinde aklınıza hangi sahne geliyor? Hadi bakalım. Ronaldo Zlatan finalinde. Evet, hadi bakalım. Hadi gurmesiniz ya. Hadi. Hangi sahne geliyor? Benim gelmedi bir sahne aklıma. Hadi bakalım. Şu an canlandı bende. Hadi. Bir dakika dur ya. Şampiyonlar Ligi finali Şampiyonlar Ligi organizasyonu falan mı ne? Şampiyonlar Ligi finali değil mi? Zlatan'ın Ronaldo'ya bakışı var Santra'da. O meşhur klip. Bak. Çok güzel. Bravo Özkan. Dur. Gerek Dur kalmadı. uzun sürsün. Dur bekle. Şu an tüylerim diken diken o bakış. Çok güzel bir yer yakaladı. O klip zaten Zlatan'ın Ronaldo'ya hayran olduğu yerde tabii ki Ronaldo çok güzel diyorum. bağladın. Çok güzel bağladın Özkan. Biz alkış. Gerçek alkış. Gerçek alkış. Çok güzel bağladın. Dediği doğru. Ya Hem nasıl- de ne bakış ama Ya ya. nasıl hazırlamışsın kendini bu finale? Öyle getirdin değil mi bak, ikisini? Yemin ediyorum Hem de ne bakış bizim ama ya. bizim en büyük özelliğimiz de bakış- üçümüzün. o bakış ekrana Üçümüzün en geliyordur, büyük değil mi? özelliği ne? Doğaçlama. Başka bir şey demiyorum. O bakış Vay, her şeyi vay, anlatıyor. vay, vay, yani Özkan'ım. burada karşımda Zlatan olsa da Ronaldo. Fenomen Evet Ronaldo abi. dersin. Arkadaşlar Aynen. zaten Zlatan da
Fenomen Ronaldo'yu seçerdi. Bence O üzerine çok bakıştan da fazla. zaten Fenomen Bayılıyoruz. Ronaldo'nun gerçekten o Moskova'da attığı bir gol vardır ya. Yani ama O zemini bir gözünüzün önüne getirin. o gol bence kariyerin en iyi golü. Onun yanına yaklaşan gollerinden çok hep aklıma o sol Dribbling çaprazdan abi, gidişleri. hayır sol çaprazdan tam ceza sahasına sokulurken kendisini bırakıyor ya. Hep benim aklımda Bak, o kalmıştır. Van O Basten- sağ diz. Van Basten'de olduğu gibi. Fenomen Ronaldo da biraz bilimin, sağlık, tıp Evet, biliminin evet. geliştiği dönemlerde oynasaydı, bugün Messi, Ronaldo, Haaland devamlılığında olabilseydi. Tabii. Tabii bunlar biraz hani hayal dünyasında tabii. ama İşte yine aynı dünyanın konuya en iyi gel. futbolcusu Yine olarak Müjdat da değerlendirirdim Abi ben dünyanın en iyi futbolcusu çoğu insana göre zaten Müjdat. onu. Ama şimdi orada tabii biraz... Beyler. Hayır, Messi, Cristiano Ronaldo, Fenomen Ronaldo üçlemesinde çoğu futbol severinde Fenomen Ronaldo'ya oy verdiğini biliyoruz. Ya oraya yani. Maradona da dahil ediliyor. Aynen. Maradona biliyorsun. olur, Pele Aynen. olur. Tamam, Aynen. o başka bir konu. Tamam. Tamam, Biz o zaman şampiyonumuzu seçtik. şampiyon En iyi Fenomen 9 Ronaldo. numaraların şampiyonu R9 oldu. Sizin de Tebrikler. yorumlarınızı merak ediyoruz. Sana göre, bana göre tabii. Ama Ronaldo bu konuda çok büyük bir argüman, ne derler ona, çok büyük bir, düzeltiyorum, tartışma olmadan kazandı. Evet, yayını alkışlarla İlk noktalıyoruz. bölümü noktaladık. Evet, Müjdat Muratoğlu, Özkan Öztürk açılış yayınımızı yaptık. Hep böyle karşınızda olacağız. Her hafta müthiş içeriklerle, müthiş programlar ve İlgi çekici konular. İlgi çekici konularla Özkan, Müjdat'ın tabii biraz bu konuda nasıl diyeyim, objektif olması gerekiyor. Romantikliği ne zaman bırakacak? Objektif Kaçıncı olduğu bölümde bırakacak sürece, bakacağız. Objektif olduğu sürece başımızın tacı Müjdat Muratoğlu. Görüşmek üzere. Görüşmek Yeni üzere. açılışta tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.